Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi ve ilişkinizle ilgili neler düşünüyor, bunlara bakalım. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bu ilişkiyle ilgili neler düşünüyor, bunlara bakalım. İlahi dişil kartı geldi. Aldatma ve özgür irade. Şimdi bu ilişki içerisinde daha çok işte aldatma, aldatılma gibi güvenle ilgili konuların sınandığını söylüyor aklınızdaki kişi. Özgür irade kartıyla beraber net bir şekilde bu ilişkide iki tarafında kendi olmasını öğrenmesi gerektiğinin farkında. Biraz zorlayıcı bir durum var. Daha çok güven konularıyla aldatma ve aldatılma konularının daha çok böyle ön planda olduğu bir ilişki olarak geliyor karşımıza. Şimdi burada şunu söyleyebilirim. İki tarafında güven sorunları olabilir. O yüzden bu ilişki içerisinde olabilirsiniz. Daha önce aldatılmış olabilirsiniz ya da aldatma ile ilgili bir sınavınız olabilir. Şimdi ilahi dişil kartıyla daha çok dişil enerjilere karşı bir ön yargı olabilir. Bu sizde de olabilir, aklınızdaki kişide de olabilir, yani ikinizde de olabilir. Özgür iradeyle beraber şimdi ya öyle bir şey ki şimdi dualiteden oluşuyor bu evren ve şimdi bir kişiye karşı örneğin yargılayıcı bir tavırda bulunduysanız işte aldattı diyelim ve bunu yaptığı için karşınızdaki kişiyi etiketlediniz diyelim. Sistem öyle bir şey getirir ki karşınıza siz de aynı durumu yaşarsınız ve sonunda dersiniz ki ya ben böyle demiştim ama öyle olmuyormuş dediğiniz bir durum ortaya çıkarabilir. Umarım burayı anlatabilmişimdir. O yüzden bu ilişkinin daha çok sınandığı alan güven ve aldatma konuları diyebilirim. O yüzden lütfen buraya çok çok dikkat edin. Özellikle aklınızdaki kişinin bakış açısına baktığımız için aklınızdaki kişinin aldatmayla ilgili, aldatılmayla ilgili ciddi korkuları olabilir. Bu da ilişki içerisinde sürekli güvenle ilgili sorunlar yaşamanıza sebep olabilir. Dişil enerjilere karşı bir ön yargısı olabilir. Öyle söyleyeyim aklınızdaki kişinin. Yani ilişki için bakıyoruz ama onun bakış açısıyla ilişkiyi değerlendirme şekliyle baktığımız için bu onun aslında bilinçaltındaki durumları da bize gösteriyor ve yani bu ilişkide güvenle ilgili sınanmaların olduğunu çok net söylüyor aklınızdaki kişi. Kapana kısılmışlık, keder, elem, anlaşmazlık ve çatışma. Şimdi ciddi şekilde bu ilişki içerisinde birazcık böyle yorucu enerjilerin olduğunu düşünüyor. Sürekli böyle anlaşmazlık ve çatışmanın olduğunu ve sürekli böyle negatif olaylarla karşı karşıya kaldığınızı düşünüyor diyebiliriz. Biraz şey geldi. Yani şöyle söyleyeyim, kolektif bir açılım, zamansız zamana niyet ederek açılım yapıyoruz. Bu siz şu an bu videoya denk geldiğinizde onun ruh halinden kaynaklı da olabilir. Yani diyebilirsiniz ki ya hayır bizim ilişkimiz hep çok iyiydi. Arada bir tabii problemler oldu ama böyle değildi diyebilirsiniz ama işte o an bir şey yaşamıştır ve böyle bir bakış açısına geçmiş olabilir. Bunu da söyleyeyim. Şimdi ciddi bir keder, işte yorucu bir enerji, işte güvensizlik, kıskançlık olabilir, anlaşmazlık ve çatışmanın olduğu, böyle biraz kapana kısılmışlık hissinin yüksek olduğu bir ilişki olarak adlandırıyor. Şimdi tarafların çok fazla gurur yaptığı, bu iki taraf için de geçerli. İşte güvenli olan yerde olma isteğinin yüksek olduğu ama sürekli bir tasanın olduğu bir durumun içerisinde olduğunuzu düşünüyorum. Buraya kart alacağım. Normalde almayacaktım ama neden böyle düşünüyor? Şu an çünkü hayatında çok ciddi şeyler yaşamış olabilir. Çok ciddi bir karamsarlık. Neden böyle? Değnek sakızlısı, kılıç kraliçesi. Evet. Yani şöyle söyleyebiliriz. Neden böyle düşünüyor? Çok yakın bir süre içerisinde beklenmedik böyle hızlı bir haber almış olabilir. Ve bu haber, aldığı bu haber onun daha çok da şöyle söyleyeyim. Sizin kendinizi seçtiğiniz, artık hep veren taraf sizseniz, artık vermeyen ya da dengeyi kurmaya çalışan bir enerjiye geçtiyseniz, kendinizi seçtiğiniz, kendi inisiyatifinizi aldığınız bir sürecin içerisine girdiğinizi öğrenmiş ya da böyle bir konuşma aranızda geçecek olabilir. Bu da onda daha çok böyle
değersizlik duygusunu ön plana çıkarmış olarak görünüyor. Yani belki burada söyleyeceğiniz ya herkes işte ayrılabilir, yeni bir hayat kurabilir başkasıyla gibi normal bir cümlenizi bile çok büyük işte bak onun hayatında biri var, bak o da aldattı gibi şeylere çevirecek olabilir. Ciddi bir psikolojik olarak kendini negatife doğru çekme durumu var. Çünkü çok fazla değersizlik duygusu var. Değnek ikilisiyle beraber değnek ikilisi evet ikilemlerden bahseder bize ama ilişkilere kalpten kendini verememekten de bahseder. Burada aklınızdaki kişinin daha çok yani görünen işte karşısındaki partnerinin kendini seçmesi, partnerinin işte daha öfkeli ya da kendi adına bireysel adımlar attığını görmesi, onda değersizlik duygusu ya da beklediği şeyleri yapmaması onda değersizlik duygusunu ortaya çıkaracak olabilir ama asıl durum kendini kalpten ilişkinin içerisine verememesinden kaynaklı bu durumla yüzleşiyor diyebiliriz. Umarım burayı anlatabildim. Birazcık yani hemen toparlarsam psikolojik olarak kendini çok da iyi hissetmediği bir günde olabilir. Öyle bir gün geçirmiş olabilir. Şimdi ilişkiyle ilgili bunları düşünüyor. Kendisiyle ilgili neler düşünüyor bakalım. Bu kadar karamsarlıktan sonra. Farkında olmayan dersler, anlayış. Ya aslında ruhsal olarak çok ciddi şekilde zorlandığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ciddi derslerinin olduğunu, ciddi sınavlardan geçtiğini söyleyebiliriz. Fark edemediği şeyleri fark etmeye başladığı bir sürecin içerisinde olacak. Yavaş yavaş bunları zaten anlamaya başlamış. Yani diyor ki ben burada o kadar güzel şeyler anladım ki dersimi almaya başlıyorum. Birçok şeyin farkına varamadım ama artık canım yanıyor dediği o sorgulama yapmaya başladığı sürecin içerisinde. Bu güzel bir şey. Umarım bunu devam ettirebilir. Doğru kararlar almaya çalıştığı bir sürecin içerisinde olarak görüyor bu ilişki içerisinde. Çok fazla kafası karışıyor ve ne kadar işte şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım dese de bu ilişki içerisinde ciddi şekilde kaçma isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada diyor ki yani ben bu ilişki içerisinde bir varım bir yokum. Yani ruhsal olarak ya da zihinsel olarak bir varım bir yokum. Fiziksel olarak var olabilirim ama işte sürekli doğru şeyler yapmaya çalışıyorum. Kafam karışıyor. Kendimi bu ilişkiye veremiyorum. İşte biraz önceki o kalpten ilişkiye kendini verememe durumları ve sürekli bir kaçma isteği içerisinde oluyorum. Yani iyi gitse de kaçmak istiyorum. Sıkıntılı süreçler oluşmaya başladığında tümden kaçmak istiyorum dedi bir durumun içerisinde. Aslında böyle bir durumun içerisinde olmak istemiyor. Yani nezamet kartı bize pişmanlıktan, geçmişteki yapılan bazı şeylerden pişman, davranışlardan pişman olmaktan bahseder bize. Ancak burada öyle bir şey ki, yani aklınızdaki kişi toparlamak istiyorum. Yani geçmişte yaşadığım şeyleri ortadan kaldırmak istiyorum. İşte yanlışlar yapıldıysa affetmek ya da yaptıysam affedilmek istiyorum. İletişime geçmek istiyorum ama yapamıyorum dediği bir durumun içerisinde. Bu ilişki onun hem böyle harekete geçmesi için onu iktiriyorken bir taraftan da korkuları onun kaçması için tetikliyor diyebiliriz. Bu yüzden de aslında kafa karışıklığı ve duygusal iniş çıkışlarla beraber ne yapacağını bilemeyen ve ciddi derslerden geçtiğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Siz nasıl görüyor buna bakalım. Gözlemci, maske, yansıtma. Sizin de duygularınızı çok göstermek istemeyen bir enerjiniz olduğunu, sizin de birçok konuda aslında maskeler taktığınızı düşünüyor. Kendiniz olduğunuz gibi göstermediğinizi, daha çok hani şey olur ya, bazı insanlar bakar karşısındaki ne istiyorsa ona göre davranmaya çalışır. Daha çok gözlemleyip işte nabza göre şerbet derler ya işte. Öyle davranmaya çalıştığınızı düşünüyor diyebilirim. Birbirinizi çok ciddi şekilde yansıttığınızın farkında. İki tarafında yani sizin de onun da duygularınızı göstermediğinizin, göstermek istemediğinizin çok net farkında. Ve bu durum onda birazcık şey yaratıyor bir bakıma. İşte bak herkes böyle. İşte maske takıyor, arkada başka şeyler olabilir gibi düşünceleri ortaya çıkarıyor olabilir. Birazcık ruhsal olarak yorulmuş olabilir bu kişi. Şimdi bu ilişki içerisinde sürekli bir karamsarlığın olduğunu tekrar söylüyor. Ve aslında sizin bu ilişki içerisinde sürekli bir bazen olur ya
bir sorun olur, ayrılmak istediğini söyler taraflar ya da gitmediğini. Bir taraf hep bunu yapar. Yani çoğunlukla böyle olur. Sizin bunu yaptığınızı, yani sürekli bir bak giderim, işte bak ilişkiyi bitiririm, ben işte seninle olmam artık gibi gibi sürekli bir gitme enerjisinde olduğunuzu, sürekli bitirme isteği içerisinde olduğunuzu düşünüyor bu ilişkide. Bir taraftan tutkularınızın çok yüksek olduğunu, ama diğer taraftan da kendinizi böyle kapana kısılmış hissettiğinizi. Yani burada şey de olabilir. Üçlü bir durumun içerisindeyseniz ve doğru olmadığını düşünüyorsanız o bulunduğunuz durumun, bir taraftan tutkularınız devam etmesi gerektiğini söylerken zihninizde hayır, bitmesi gerekiyor, doğru olan bu değil gibi, örnek veriyorum sadece, bir ikilemin içerisine sokuyor olabilir sizi. Ve burada genel manada ilişkiyle ilgili sizin de çok net olmadığınız, daha çok böyle sizin de maskeler taktığınız ve sürekli bir bitirme isteği içerisinde olduğunuzu düşünüyor. Karşınızdaki kişinin güvenle ilgili ciddi sorunları var ve sizde böyle bir şey olmasa bile, en ufacık bir hareketiniz bile sizin gitmek istediğiniz, onu bırakmak istediğiniz, hatta hayatınızda birilerinin olduğunu bile düşündürüyor olabilir. Bunun yanı sıra şunu da söyleyebilirim. Şimdi böyle korkuları olan, özellikle aldatma, aldatılma ile ilgili korkuları olan kişilerde öyle bir enerjiye geçerler ki ya kendileri aldatır ya da bırakırlar, terk ederler, ya da karşısındaki kişiyi öyle bir enerjiye sokarlar ki karşısındaki kişi de bırakıp gitme isteğinde olur. Ya da o kişinin yani korktuğu enerjileri hayatına çeken olaylarla karşı karşıya kalır. O yüzden burada birazcık da sizin bunun farkında olmanızda fayda var diyebilirim. Umarım anlatabildim burayı. Yani bu tür şeylerle siz de sınanacak olabilirsiniz. Karşınızdaki kişinin korkularından dolayı, ki siz de bu tarz enerjilerdesiniz ki bu kişiyi hayatınıza çekmişsiniz. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bu duygularda derken korkularınız olabilir sizin de aldatma, aldatılma ile ilgili. Karşınızda olsaydı neler söylerdi, buna bakalım. Biraz da güzel bir şeylerden bahsedelim. Biliyorum bugün birazcık negatif gibi oldu ama şu anki enerjileri bu şekilde. Hep oraya aitmişsin gibi kalbime girdin, duvarlarımı yıktın ve ruhumu ateşe verdin dedi. Seni seçerdim 100 yaşamda, 100 dünyada, gerçekliğin herhangi bir versiyonunda seni bulur ve seni seçerdim dedi. Çekip gitmemek için bir sebep var. Başından beri birbirimize aittik dedi. Bir gün bütün parçalar birleşecek ve yaşadığımız her şeyin nedenini anlayacaksın dedi. Bağlantımız ilahi olarak zamanlanmıştır. Zamanı geldiğinde yanında olacağım. Bu yüzden sabırlı olup beni beklemen gerekiyor dedi. Ayrılık bir yanılsamadır. Her şey enerjiyle birbirine bağlanır. Temas etmesek de birbirimize bağlıyız dedi. Beni hala sevdiğini hissediyorum. Her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun dedi. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım dedi. Sevgisiz büyümüş biri olabilir. Ciddi bir karamsar enerjide. Bu yaşadığınız yakın süreçlerde yaşadığınız bazı olaylardan kaynaklı da olabilir. Çok ciddi bir karamsarlık var ve sanki hiç kimseye güvenmeme durumu var. İlla sizde bir şey yaşamasına gerek yok. Yaşadığı farklı olaylar, yani çok güvenli bir arkadaşıyla sorun yaşar ve der ki ya herkes böyle, işte herkes güvenilmez gibi gibi inanışları ortaya çıkmış olabilir ya da ruhsal olarak kendini bu şekilde şu an hissediyor olabilir yaşadığı olaylardan dolayı diyebiliriz. Şimdi bu gecenin mesajını alalım. 1, 2 ve 3 olarak da kart seçin. Melekler ne mesaj verecek size? Bu gecenin mesajı: çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor dedi. Yüreğini açık tut. Dileğin ve amacın her şeyin ve herkesin hayrına olsun. Yardımı isterken inan, odaklan, gülümse, enerjiyi serbest bırak. Niyetin imgele, gerekirse resmini yap ve yatak odana as. Onu aramak istiyorsan ara. Doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder ona dedi. Biri seçen arkadaşlarım. Aşkını ifade et dedi. İleri git ve kur yap dedi. Burada aslında zaman olmadığını düşünüyorsanız normal görüşmenin, telefonla iletişimin, imgeleme yapabilirsiniz, hayal kurabilirsiniz. Özellikle ilk uyandığınızda ve
uyumadan önceki o süreçte, yani teta frekansındayken zihniniz bunu yaparsanız kurduğunuz hayaller, imgelemeleriniz çok daha hızlı bir şekilde bilinçaltınızdaki o güzel enerjilerle beraber evrene iletilecektir. Burada daha çok böyle birbirinize aşkınızı ifade ettiğiniz, güzel enerjilerde olduğunuzu hayal ederek bunların gerçekleştirmesi için güzel enerjiler yönlendirebilirsiniz. İkiz açan arkadaşlarım, çocuklar kartı geldi. Aşk hayatın çocuklardan etkileniyor. Bazılarınızın çocukları olabilir. Bu yüzden biraz etkilenme süreçleri olabilir bu durumdan ilişkinizin. Bazılarınız için de çocukluğunuzda yaşadığınız bazı durumlardan kaynaklı ilişki etkileri olabilir. Hangisi ise o alanı şifalandırmaya niyet edin lütfen. Üçü saçın arkadaşlarım, çok yakında ne istediğine açıkça karar ver ki şimdi sana gelsin dedi. Aynı şekilde gece yatmadan önce istediklerinizi, isteklerinizin hayalini kurarak enerjiyi daha böyle yüksek şekilde iletebilirsiniz evrene. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.